Ve merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. İlk öncelikle sizlere kısa bir giriş konuşması yapmak istiyorum. Bu videomuzdan sonra sizlere çok ayrıntılı ve çok özel olmak üzere her hafta bir çizim videosu atacağım ve bu bir seri halinde gidecek böyle artık. Öyleyse şimdi sizlere iki cümleyle elde ettiğim başarımı ve yetenek sınavının ne olduğunu anlatayım. Sonra da 7 ay içinde nasıl yetenek sınavını kazandığımı ve ayrıca bu video içinde çok güzel iki insana da yer vereyim. Bu yıl Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünü kazandım ve bu yılın başında neredeyse sıfır bilgi ile başlayarak elde ettim bunu. Çünkü daha yetenek sınavının aslında ne olduğunu bile bilmiyordum. Ben de doğal olarak araştırdım ve 3 aşaması olduğunu gördüm. Desen aşaması, imgesel aşaması, son aşama sözlü görüşme gibi bir şey de herhalde. Bunun hakkında çok bir bilgim yok. İsterseniz kendiniz araştırabilirsiniz. İlk iki aşamayı kısaca açıklayayım hemen. Birincisi desen aşamasıydı ve bu aşamada karşınıza canlı bir model veya natürmort koyuyorlar ve size verdikleri süre içerisinde 35-50 veya 50-70 kağıdına bunu doğru bir şekilde aktarmanızı yani çizmenizi istiyorlar. İkincisi ise imgesel aşamasıydı. İmgesel aşamasında ise sizlere bir konu veriyorlar. Bunu bir kağıtta veya tahtaya yazılı bir şekilde gösterebilirler. Sizlerden bu konuyu akıldan çizmek şartıyla yine verilen süre içerisinde 35-50 veya 50-70 kağıdına çizmenizi istiyorlar. Öyleyse şimdi benim bu 7 ay içindeki tüm geçtiğim aşamalara bir bakalım. Aslında 3 aşama var ve bu 3 aşamayı anlattıktan sonra videoyu bitireceğim ve dağılacağız. Öyleyse şöyle. Ben ilk aşamamda YouTube'u açtım. İşte desen ve imgesel hakkında bu bilgileri elde ettikten sonra bu sınavları kimler kendilerine uygulayıp çizimini yaptıysa onları izlemeye karar verdim ve ilk önce desen aşaması hakkında bir şeyler izleyip araştırmak istedim. İlk başta birkaç şey izledim ve araştırdım ancak pek istediğimi elde edemedim. Ben de doğal olarak daha fazla araştırıp inceleyip gezindim ve gerçekten çok güzel bir kanal keşfettim. Harun Buldu adlı bir kanal. Bunu bir yere not edin derim. Çünkü gerçekten elde edebileceğiniz ve anlayabileceğiniz en güzel bilgiler o kanalda mevcut bu konuyla ilgili. Ben kendi desen konumu orada öğrendim ve bitirdim. Açıkçası benim kendi görüşüm olmak üzere çok eğlenceli ve çok samimi bir anlatımı vardı ki tekrar tekrar videolarını turlayarak izledim. İlk sonra bu desen aşamasını halledince artık imgesele geçeyim dedim. İmgeselde istediğim gibi videoları bulabildim sayılır. Yani çiziyorlardı, görüyordum ve nasıl bir şey olduğunu daha iyi zihnime oturtuyordum. Bu benim 2-3 haftamı falan aldı. Biraz uzun sürdü ama sonuçta bilgiyi kafama koydum. Madem bu kadar izledim, o zaman uygulama aşamasına geçeyim dedim. İlk 35-50'ye 70 kağıtlardan birisini almaktansa daha alışık olduğum bir A4 kağıdımı önüme aldım ve kendimce seçtiğim bir konuyu çizmeye başladım. Sonuç olarak da başarısız oldu. Açıkçası çok moralim bozulmuştu. Sonra bir daha deneyeyim dedim. Bir daha başarısız oldu. Bu böyle birkaç kere daha devam edince de elim boş bir şekilde YouTube'a geri döndüm ve videoları tekrar izlemeye koyuldum. Tabii benim o zamanlarki hedefim Anadolu Üniversitesi'nde animasyon bölümünü kazanmak olduğu için bunun hakkında da bazı videolar izleyip araştırmalar yapıyordum ve YouTube'da tekrardan bu konuyla alakalı geldiğim bir video içinde animasyon bölümündeki yani Anadolu Üniversitesi'ndeki bir öğretmenden bahsedildiğini gördüm. Adı Nazan hocaydı. Ve Instagram sayfası da paylaşıldığı için ben de oraya gittim. Kendisiyle iletişime geçtim. Ancak tüm bunları anlatmadan önce kendisi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Nazan Hoca ücretsiz ve gönüllü bir şekilde tüm bu pandemi süresince bizlere imgesel konuları paylaşıp çizdiğimiz çizimleri eleştirip ve hatalarımızı bize söyleyen bir öğretmendi.
Ve ben de başlangıç olarak ona kendimi anlattım, kendimi ifade ettim. O da bana bodycon'ları çizmemi önerdi. Google görsellerden girdim, baktım ne olduğuna ve anladığım kadarıyla bu bodycon'ların anatomik orantıları tamamen doğru olduğu için ben de onlara çalıştım. Bir bakıma insan anatomisine ve insan figürüne çizmekte elim birazcık daha oturmuş oldu. Tabii o dönemler akıldan hala bir şeyler deniyordum ve tüm bunlardan sonra elimdekilerle tekrardan Nazan hocaya gittim ve bu sefer bana bir site önerdi. Line of Action diye. Bu benim ikinci aşamamdı. Bu ikinci aşama benim için gerçekten çok önemliydi. Çünkü Line of Action sitesi gerçekten çok kaliteli bir site ve içinde bulunan modeller ve hayvanları çizmek sayesinde artık insan orantısını düşünmeden kağıda tak diye çizebiliyor oldum. İşte gövde 2,5 kafa, işte kalça bir kafa, bu arada pardon, gövde 1,5 kafa. Tüm bunları düşünmeden koyabiliyor oldum. Ve tabii ben onları çizerken 4 aşama uyguladığım için bu 4 aşamayı tekrar tekrar uygulayarak çizdiğim şeyi akıldan da çok kolay bir biçimde aktarabiliyor oldum. Ve böylece artık akıldan çizimde de kendi önümü açmış oldum. Ve tam olarak burada da artık 3. aşamaya geçiyoruz. Tüm düzenimin oturduğu aşamaya. 3. aşamada artık yaptığım şey şuydu. Nazan hocanın Instagram sayfasına giriyordum. Gönderilerinin altındaki ki bazı gönderilerin altında imgesel konuları var. Onlardan birini seçiyordum. Sonra Pinterest'te o konuyla ilgili bir pano açıyordum ve o panoya bulabildiğim kadar bu konuyla ilgili referanslar ediyordum ve gerektiği noktadaysa da Google görsellerden faydalanıyordum. Dolayısıyla bu araştırma pazartesi ve salı günümü kapsıyordu ve haftanın geriye kalan çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günleri ise çizimimi yapıyordum ve pazar günü ise imgesel sınavımı yapıp tekrardan araştırmalara koyuluyordum. Yani anlayacağınız bir haftalık bir süre veriyordum kendime. Ben bu videoda tamamen özet geçtim ve tüm bu anlattığım aşamalar ve çoğunlukla anlattığım şeyler için ayrıntılı ve özel videolar çekip sizlerle paylaşacağım ve hatta bundan sonraki ilk videomuz bir hafta boyunca herhangi bir imgesel konusuna hazırlanmak olacak. Öyleyse buraya kadar geldiğiniz, izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.